Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili herkes. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip olan Tuz Gölü, barajı olan en büyük adadayız. Gökçeada'dayız. Burayı çok seviyoruz ve siz de emininizden sonra çok seveceksiniz. Evet, Gökçeada'da çok güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü burası çok farklı bir ada. Geçmişten gelen farklı anıları var. Hem tarihi hem de güncel hayatıyla gerçekten burası çok hareketli. 4 gün burada konaklayacağız. Köyleri gezeceğiz, Tuz Gölü'nü gezeceğiz. Tekne turu yapacağız, tavernalarına gideceğiz sizler için. Buranın en iyi mekanlarını size anlatacağız. Tavsiyelerimizi mutlaka dikkate alın deriz. Çünkü çok güzel restoranlar ve mekanlar göstereceğiz sizlere. Hem tecrübemiz hem de yeni yerler keşfedeceğimiz çok güzel bir gezi olacak. Evet. Haydi bakalım dostlar. Alacalı geziler Gökçeada'da başlasın mı? Başlasın. Gökçeada merkeze geldik. Buraya gelirken size küçük bir tavsiyede bulunacağız yine. Yola çıkmadan önce birkaç gün önceden feribot rezervasyonlarınızı yaptırmayı unutmayın. Çünkü eskisi gibi Gökçeada sakin değil. 2002 yılında City Slow ünvanı almış ama şu anda gerçekten çok hareketli. Hemen iskelede sizi büyük sürprizler karşılıyor olabilir. O yüzden rezervasyonlarınızı hem geliş hem dönüş olarak yaptırmayı unutmayın. Şimdi ada sokaklarını hep birlikte keşfetmeye devam edelim. Gökçeada merkezdeyiz. Çarşıda özellikle dikkat çeken şey oğlak tandır. Aynı zamanda burada kahvaltı da mevcut. Çorba falan böyle sıcak bir şey de yemek istiyorsanız ev yemekleri yapan yerler de var kahvaltıda. Özellikle adanın dondurması da meşhur çünkü her taraf keçi biliyorsunuz. Keçi sütünden üretildiğine göre dondurma adanın haliyle dondurmaları lezzetli oluyor. Burası aynı zamanda Barlar Sokağı da olarak geçiyor ama Barlar Sokağı'nda sadece 2-3 tane bar var. Yani çok fazla bir şey beklemeyin. Fazla gece hayatı renkli değil Gökçeada'nın. Adanın özellikle zeytinyağı çok meşhur çünkü farklı bir cinsi var. Bize memecik zeytini gibi geldi ama onlar daha farklı bir isim söylüyorlar. Belki Rumca ismidir. Zeytinyağı biraz pahalı çünkü buradaki ağaçlara hiçbir ilaç katmıyorlar. O yüzden adanın zeytinyağı biraz pahalı ama ilaç gibi bir zeytinyağı. Almak isterseniz mutlaka tavsiye ederiz. Biliyorsunuz ki zeytinyağının olduğu yerde zeytinyağı sabun da mevcut oluyor. Onun haricinde de papatyalı, lavantalı, ona benzer birkaç böyle aromatik bitkiden yapılmış sabunları da tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi biz yıllar önce çeşitli aromatik bitkilerle bezeli sabun almıştık. Şimdi aynı yere gideceğiz. Aynı yerden sabun alacağız çünkü çok memnun kalmıştık. Şimdi bir bakalım hala sabunlar orada mı? Ve oradan da birkaç bilgi alacağız adayla alakalı. Evet sevgili dostlar, söylediğimiz gibi yıllar önce sabun almaya geldiğimiz ve sabunlarından acayip memnun kaldığımız Hasan abiye tekrar geldik. Hasan abi bize şimdi bugün biraz adanın o taptaze doğal ürünlerinden bahsedecek. Evet Hasan abicim, nasılsın, iyi misin? Öncelikle. Sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Biz tabii 2018'den beri Gökçeada'da zeytinyağı ve tıbbi aromatik bitkiler yapan bir kuruluşuz. Bu işleri yaparken de işe çok özen gösteriyoruz. Bir kere tarlada diktiğimiz ürünler organik sertifikalı ve denetim firmaları tarafından denetleniyor. Hiçbir şekilde ürünlere ilaç vermiyoruz. %100 orijinal diyebilir miyiz? Yani? Hem orijinal hem organik. Yani tabii bizim için en önemli şey zeytinyağı. Kesinlikle. Zeytinyağını biz organik ve çok erken hasat yaparak çok düşük asitli yapmaya çalışıyoruz. Bizim mesela şu siyah teneke zeytinyağlarımız şöyle yakından gösterelim. Evet. Şimdi mesela bu zeytinyağlarımız ekstra virgin bir yağ. Hangi cins zeytin? Bu zeytinin cinsi bizde 2-3 tane çeşit var. Ama bizim en önemli bu siyah tenekede kullandığımız zeytin Rumlardan kalma
1000 yaşında, 800-1000 yaşında böyle 2-3 kişinin kucaklayamayacağı kadar büyüklükte. Büyük Tabii. O ağaçların zeytinyağı. Biz bunları 10. ayın hemen başında başlıyoruz hasat etmeye. Hasat ettikten sonra aynı günde fabrikaya götürüp soğuk sıkı bir şekilde bunları çıkartıyoruz ve böyle olduğu için de çok düşük asitli yağlar çıkıyor. Çok güzel. Peki sabunlarınız? Sabunlarınız çok özel bir kere. Tabii. Onları özellikle... Şimdi şöyle biz tıbbi aromatik yağ yapıyoruz. Evet. Tabii sabunun ana maddesi zeytinyağı. Kesinlikle. Zeytinyağının içine bu lavanta yağları, şuradan hemen gösterelim. Şu mesela lavanta yağı, ürettiğimiz lavanta yağı. Yani bu lavanta çiçeğinden çıkıyor değil mi? Tabii bu? tabii bu da Şirinköy'deki tesisimizde kendi tarlamızdan topladığımız lavantaları kendi tesisimizde sıkarak bunları üretiyoruz. Bu yağlardan sonra işte sabun, tıbbi aromatik yağ veya işte çiçek, bal, demet, çay şeklinde devam ediyor. Bazılarından kolonya yapıyoruz iyi hoş kokulardan. Piyasada çok ucuz sabunlar var. Bu çok ucuz sabunlar zeytinyağla yapılmıyor. Genelde büyük şehirlerde toplanan atık yağların süzülmesinden yapılıyor tekrar. Evet. Biz tabii bizde zeytinyağı bol olduğu için biz kaliteli yapıyoruz. Zaten onu müşteri anlıyor. Adada dikkat çektiğimiz bir konuda bal kovanlarını gördük çok yolda. Evet bizim de var. Bir 82 tane kadar kovanımız. Tamam. İşte onlarla uğraşıyoruz. Şu anda mesela hayıt çiçeği ve kekikten ürettiğimiz ballar çıktı. Şu şekilde. Bunlar da 10 numara ballar. Şuradan rengine bakarsak. Evet. Ada balının rengi bu şekilde olmalı. Şimdi adada satılan birçok bal var. Ama bu renkte değil ve bu nefasette değil. Bunu yiyen adam, bilen adam her zaman aynı tadı, aynı aromayı almak ister. Evet. Ama bir kere alan adam bir daha almıyor zaten başka malı. Tabii sadece biz değil. Bal konusunda Gökçeada'da bayağı geliştirdi kendini. Bayağı balcılarımız var. Biz de onlardan bir tanesiyiz diyelim. Anladım. Peki Hasan abi, verdiğin bilgiler için sana çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Gökçeada'ya geldiğinizde Hasan Bey'i buluyorsunuz. Kendisi yıllardır burada ve işin erbabı. Gökçeada'dan organiği buluyorsunuz ve buradan alışverişinizi kesinlikle yapıyorsunuz sevgili dostlar. Çünkü gerçekten memnun kalacaksınız. Biz çok memnun kaldık. Evet efendim, adanın nüfusu 15.000. Tabii yazın bu 2-3 katına kadar çıkabiliyor. Çünkü bu aralar Gökçeada gerçekten inanılmaz turist çekiyor. Adanın geçim kaynağı genelde zeytincilik, tarımla uğraşılıyor ve aynı zamanda balıkçılıkta önemli bir kazanç kaynağı. Adada Ege kültürü çok hakim. Özellikle Rum vatandaşlarının yaşamasıyla bu kültür daha da had safhaya çıkmış. Adaya geldiğinizde almanız gereken kavala kurabiyesi var. Arkamda gördüğünüz pastanede de harika ada kurabiyeleri var. Hadi gelin biraz bakalım. Merhabalar efendim. Arkamızda gördüğünüz bu muazzam koy Yıldız Koyu. Girişimiz biraz taşlık. İlerisi biraz kumluk olsa da girişiniz zor. Muhakkak buraya gelirseniz deniz ayakkabılarınızı yanınıza getirmeyi unutmayın. Çünkü hem deniz kestanesi hem de taşlık bir alan. Ama şöyle de güzel bir yanı var. Hemen sağ tarafımda gördüğünüz kayalıkların arka tarafı bildiğiniz havuz gibi. Yukarıdan baktığınızda muazzam bir koy. Hemen oradan da direkt suya giriş yapabilirsiniz. Ve gerçekten gördüğünüzde diyeceksiniz ki işte bu. Yıldız Koyu'na geldiğinizde size şemsiye ve şezlong hizmeti sunacak herhangi bir tesis yok. Buraya geldiğinizde muhakkak şemsiyenizi ve sandalyenizi yanınıza almayı unutmayın. Girişte hemen kafe bar restoran var. Orada aperatif bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ama harici de bir şey getirmek istiyorsanız yanınıza yine getirip burada tüketebilirsiniz. Ama tabii ki lütfen arkamızı temiz bırakalım.
Gökçeada'ya geldiniz. Çadır kampı yapmak istiyorsunuz. Çadır kampı yapmak istediğiniz koylardan birisi de Yıldız Koyu olabilir. Arkamda gördüğünüz gibi çadır kampı var. Burası Yıldız Koyu içerisinde restoran, bar, kafe işletmesinin içerisindeki bir alan. Hem şezlongları var, şezlonglarını kullanabiliyorsunuz buranın. Hem de çadır kampı için alanından faydalanabiliyorsunuz. Gökçeada'da gezimiz devam ediyor. Bu akşam da Kaleköy'deyiz. Kaleköy'e geldik. Tabii ki gördüğünüz gibi sahildeyiz şu anda. Akşam yemeğimizi yedik. Burası çarşı, restoranlar var. Hem de restoranların bitiminde çarşı var. Yani hediyelik eşyalar bakabileceğiniz, alabileceğiniz bir yer var. Restoranların yanında burada böyle küçük balıkçılar var. Yani balık ekmek yiyebileceğiniz, böyle patatesli, lokmayı da yiyebileceğiniz küçük dükkanlar da mevcut. Kaleköy'ün kordonunda dolaşırken arkamızda gördüğünüz şöyle güzel bir yapıyla karşılaşacaksınız. Burası geçmiş zamanda gemicilerin, kaptanların ibadet ettiği bir kilise. Kilisenin adı İksenefon Kilisesi ve çok uzun yıllara dayanan bir geçmişi var kilisenin ve Gökçeada'da böyle yer yer ufak ufak kiliseler görebilirsiniz. Gemicilerin sefere çıkmadan önce mutlaka uğradığı kiliselerdir. Evet, Kaleköy iskelesini gezmeye devam edelim. Hadi bakalım biraz çarşıyı dolaşalım. Evet dostlar, Gökçeada turumuza devam ediyoruz. Neredeyiz? Zeytinliköy'deyiz. Zeytinliköy tam bir Rum köyü. Gerçekten sokaklarda dolaşırken o Rumların bozuk Türkçelerini duyabilirsiniz. Özellikle de kafe, garaj var. Biz daha önceden de gelmiştik. Orada Panayodis denilen bir beyefendi var. Kendisi çok şen şakrak. Şimdi kendisiyle biraz sohbet edeceğiz, konuşacağız. O da bizi hatırlayacak mı bakalım. Ve onların da aynı zamanda kafe garajında o muhteşem sakızlı muhallebisinden yiyeceğiz. Hadi bakalım, ev yapımı limonata ve muhallebi harika gider. Merhabalar. Hadi 5 olsun hadi. Beni hatırladın mı bilmiyorum. 4 sene önce gelmiştik. Yine böyle çok yoğundu. Sohbet edememiştik. Bravo. Dedim Yaptık ki... dedikodu biz. Evet, dedikodu yapacağız biraz. Ya bu ne senin gittiği hafta Mustafa'nın kafesi ki söylediysen gelecek bu hafta. Evet. Allah, Ya. ben hepsi biliyor. Süper. Hoş geldin. Başladık. Nasılsınız? İyi, ben burada. Biz de sizi görmeye geldik yine. Çok teşekkür ederim. 4 sene oldu. 4 sene. Evet, Maşallah. çok oldu. Sen aynı olmuş. 4 Aa, sene gittiniz. siz de hala gençsiniz. Enerjiniz mükemmel ya. Yok, ben az sonra bil bitiyor gidiyor, kaçıyor evde. Koyuyor hafta Ay, sonu. o olacak o kadar. Yapacak bir şey yok. Evet, ne öneriyorsunuz? Ne isterseniz siz. Meşhur kim geliyor bu köy? Geliyor sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi. Biz yaptık yeni patenta, yok şimdi eski patenta vişne sakızlı. Vişne sakızı. Bu aynı model, o da hafif. Yeni model o Zeytinliköy tatlısı. Zeytinliköy tatlısı meşhur yani. Meşhur değil.
Siz meşhur edeceksiniz. Siz meşhur edeceksiniz. Okey. Gayrimeşhur ismiyle Afto Bey. Çünkü Türklerle çok iletişim kuramadığı için bu ne kadar derken hani bu ne kadarın anlamı Afto olduğu için ismi de Afto olarak kalmış. Zeytinliköy'de kendisinin lakabı böyle. Biz de kendisini yine ziyarete geldik. Daha önce de gelmiştik. Damla sakızlı, vişneli tatlılarından, muhallebilerinden yemiştik. Yine şimdi siparişlerimizi vereceğiz ve tatlımızı yiyeceğiz. Evet. Dondurma senin. Evet. Afiyet Oo, olsun. limonlu. Ellerinize sağlık. Ne söyledi ben Mustafa? Sen αυτό, YouTuber. Evet, hafta. Onlu. Yok αυτό ben sadece ben kullanıyorum. Sen kullanmıyorsun. Öyle mi? Hafta. Senin adı ne? Benim Orçun. Orçun. Evet. Sen gezecek, ben sonra bakacak ama onlu sen çok. Tamam. Evet. Çok onlu sen. Yani az, orta. Hadi afiyet olsun. Sağ ol, Gül. Ben bakacak Google sonra. Sen Tamam, de. aynen. Gökçeada'nın Rum köylerini gezmeye devam ediyoruz. Gökçeada'nın bu renkli tarafının yanında bir de hüzünlü tarafı da var aslında bakarsanız. Bunun da sebebi şu. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Lozan Anlaşması sonucu Türkiye ve Yunanistan arasında bir mübadele anlaşması oldu. Ve Gökçeada yani eski adıyla İmroz bu anlaşmadan muaf tutuldu. Ve Rumlar Gökçeada'da yani İmroz'da hayatlarını sürdürmeye devam ettiler. Ta ki 1960'a kadar. Ne oldu 1960'tan sonra? 1960'tan sonra Yunanistan'la Türkiye arasında bazı siyasi anlaşmazlıklar oldu. Ve bunun sonucunda Gökçeada'da yaşayan Rumlar göçe zorlandı ve buradan gitmek zorunda kaldılar. 1975 yılında en son Rumlar terk etti Gökçeada'yı. 1975 yılında terk edilen Gökçeada, Anadolu'dan getirilen göçmen Türkler tarafından mesken haline getirildi. Trabzon'dan, Hatay'dan, Isparta'dan bazı göçmenler adaya yerleştirildi ve burada yaşamaya, bu adanın koşullarına alışmaya başladılar. Ancak İmrozlu Rumlar tabii ki adalarından vazgeçemiyorlardı ve Türkiye Avrupa Birliği müzakerelerine başladıktan sonra Rumlara bazı yetkiler verildi ve daha sonrasında Rumlar yavaş yavaş 2000'li yıllardan sonra yavaş yavaş Gökçeada'ya yani kendi evlerine geri dönmeye başladılar. Ve şu anda Gökçeada'da Rumlar ve Türkler barış içerisinde ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Evet dostlar, Zeytinliköy'ünü de bitirdik. Son bir hatırlatma yapıyoruz. Köyün girişinde böyle bir bariyer var. Köyün girişine arabayla giremiyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada otoparklar var. Otoparkta aracınızı bırakıp köye yokuş yukarı yürüyerek çıkabilirsiniz. Bebekli aileler için de yol Arnavut kaldırımı bebek arabası için çok zor olabilir. Ona göre hatırlatma yapalım. Gökçeada'ya geldiğinizde Zeytinliköy'de tavsiye edebileceğimiz mekanlardan birisi de Son Vapur. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Hem otel olarak işletme hizmet veriyor hem de akşam üzeri yemek, gündüz kafe, bar, restoran olarak da hizmet alabilirsiniz. Buraya geldiğiniz akşamları canlı müzik var. Canlı müzik eşliğinde de oturup sohbet edebilirsiniz. Kefalos plajına geldik. Bir diğer adı da Aydıncık plajı. Burası diğer plajlara göre gerçekten çok güzel. Bizim çok daha hoşumuza gitti. Neden? Kum bir plajı var. İncecik, yumuşacık bir kum üzerinde denize giriyorsunuz. Bugün biraz rüzgarlı olduğu için deniz dalgalı ama yine de çok güzel. Buraya geldiğinizde yiyecek, içecek, duş sıkıntınız yok. Her türlü tesis var burada. Her şeyden faydalanabilirsiniz ve sörf yapmak istiyorsanız da buradaki sörf okullarından yine küçük bir ders alarak sörfe başlayabilirsiniz.
Plaj boyunca karavanla gelecek olanlar, çadırla konaklama yapacak olanlar konaklayabilir. Ama ayrıca burada karavan kamp alanı da var. İsterseniz bu tesisten de yararlanabilirsiniz. Orada da konaklayabilirsiniz. Bu arada yol üzerinde gelirken Tuz Gölü var. Size oraya uğramanızı da tavsiye ederiz. Güzel bir fotoğraf çekebilirsiniz. Özellikle gün batımına doğru gelirseniz çok daha güzel kareler yakalayabilirsiniz.